Yani bugün HDP dediğimiz parti APO'nun bir numaralı siyasi uzantısı yani. Türkiye o kadar özgür bir ülke ki hapiste PKK terör örgütünün yargılanan bir insan Cumhurbaşkanı adayı olma fikri bile doğabiliyor yani. Bu kadar özgür bir ülke. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmadan önce dedi ki borç alan emir alır. 560 milyon dolar, euro mu neyse borç aldık diye bunu başarı olarak halka tanıtma yapıyor. Tamamen şov yapıyor, boş yapıyor. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sonra abi. Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun boş olur abi. Neden? Oradan bir şey çıkmaz. Neden? Çünkü beş benzemez bir araya geliyor orada. HDP'si, İYİ Partisi, CHP'si. Yani şimdiden bakanlık pazarlıkları yapmaya başladılar. Oradan bir şey çıkmaz yani. Devlet yönetemezler yani. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, hatta HDP tarafından Selahattin Demirtaş'ı düşünenler de var. Ne düşünüyorsun? Yani Selahattin Demirtaş'ın düşünenler konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim buradan. Türkiye'nin özgür olmadığı konusundakilere söyleyeyim buradan. Türkiye o kadar özgür bir ülke ki hapiste PKK terör örgütünden yargılanan bir insan Cumhurbaşkanı adayı olma fikri bile doğabiliyor yani. Bu kadar özgür bir ülke. Yani oradan kim aday olursa olsun veyahut da seçilirse, inşallah seçilmez. Seçilirse dahi dolaylı yoldan koalisyon olacak. Beş benzemez bir araya geliyor. Yani sürekli bir çatışma, sürekli bir menfaat pazarlıkları olur. Ülkenin refah düzeyi hiç iyiye gitmez yani. Kılıçdaroğlu başarılı olamaz mı Millet İttifakı? Kılıçdaroğlu aday olsa dahi başarılı olamaz. Abi çünkü çok CHP'lilerin olamaz. kendisi diyor ki aday olsa dahi ben CHP'liyim, ben Abi oy vermem. seçmen bile bilmiyor ki daha, yani CHP seçmeni de bilmiyor. Yani öyle bir karmaşa var içeride. Bir kesim Ekrem İmamoğlu olsun diyor, bir kesim Mansur Bey olsun diyor, bir kesim Kemal Bey olsun diyor. Kimsenin kesin bir seçeceği oy yok, adam yok. Mesela diyelim ki ben zannetmiyorum ki CHP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde isteyerek oy vereceğini. Vermeyecekler çünkü istemeyecekler onu. Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye mi oy verecek? Tabii ki şimdi kesinlikle. Bu düşünce bugün de o zaten. biz İzmir'de oturuyoruz. Bugün İzmir'den, Nerede oturuyorsun İzmir'de? Gaziantep'te oturuyorum ben. İzmir'deyiz, aynen. Bugün İzmir Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak beni çıkarsın. Veyahut da herhangi bir CHP'den. çıkarsın CHP'den. Seçilir yani. Herhangi bir şey Seçilir abi, çıkarsın. kesinlikle Çünkü particilik var orada. İdeolojik oy veriyorlar. Ve Kesinlikle. bunu burada mesela ben bir seneden beri İstanbul'dayım. Burada yaşamayan insanlar bilmiyor. Hep İzmir'e dışarıdan böyle şey gözüyle bakıyorlar. Ege'nin incisi deriz. Ama alakası bile yok abi. Tamamen İzmir'e bir gelen mega köy abi. kendisi bilsin. Körfez'e herkes davet ediyorum orada bulunanları. Körfez'e buyursunlar, gelsinler Konak Körfez'e. Aynı şekilde Tunç Soyer açıklama yapmıştı. Körfez'i temizleyeceğim, hatta karşıya yüzerek geçeceğim. Tunçer yer Urla. Güzelbahçe Urla. Konak diye gösterdiği yer Urla. Orasının 1 kilometre ötesi zaten turistlerin, bizim yerli turistlerin gittiği yer. Bunu söylemiyor. Güzelbahçe diyor. Biz orayı çok iyi biliyoruz. Güzelbahçe. Zaten orası denize girilen bir yerdi. Temizlediyse 2 tane pet şişesi temizlemiştir orada. Tunç Soyer'in Tunçer Kandil'in adayıydı abi. Orada bağlantısı vardı. Bundan söyleyeyim yani. HDP destekli bir adaydı o. Eskiden Seferihisar Belediye Başkanı olması gerekiyordu. Oradan aday gösterdiler. Yani zaten orada ismin bir önemi yok. Tunçer Belediye İzmir'de hiç Başkanı önemi yok abi. başkan adayı olmadan önce dedi ki İzmir'deki ayrı bir bayrak, ayrı bir para söyleme boş değil. Değil de abi adam Abi zaten sen düşünce öyle şimdi ya. bak sen Tunçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce, hatta olduktan sonra bilmiyorum var mı yok mu, HDP ile beraber Gündoğdu Meydanı'nda olsun basın toplantısı düzenler vesaire bir şey yaptılar. Yani bugün HDP dediğimiz parti APO'nun bir numaralı siyasi uzantısı yani baktığın zaman. Yani bu bile korkunç düşüncelere insanı kaptırıyor. Yani böyle bir şeyin yönetime gelmesi bile insanı yani gerçekten korkutuyor yani. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yarın seçim olsa kim oy kullanacak? Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi abi benim kafam karışık ama mutlaka ona vereceğiz. Çünkü Niye kafan karışık ya kardeşim? kafamın karışık olmasının sebebi şu abi. Ben de şimdi bizatihi bunu reisimizi eleştirmek tabii ki eleştireceğiz. Çünkü gerçek düzeylik öyle olur. Bu sadece bizim zamanımızda değil. Bir şey var abi. Şöyle. Bugün objektif olmak zorundayız. Bugün Aynen. AK Parti'nin hataları yok mu? Kesinlikle var. Var abi. Bugün bakın Teşkilatlar, ekonomi her şeyde hatası kötü var. diyenlere sesleniyorum ben buna. Ekonomi kesinlikle ve kesinlikle kötü değil. Şimdi bana diyecekler nasıl kötü değil? Kardeşim ekonomi kötü değil. Ekonomi bana göre şu an belli başlı sorunlar yaşıyor. Çünkü ekonomi kötü olsa iyiydi. Ben devletten burs alıyorum. 9 Eylül Üniversitesi öğrencisiyim ben. İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Benim bursum yatacağı gün belli, tamam mı? 001 dedi yani gece 12. Benim banka hesabıma bursum yatıyor, tamam mı? Emeklinin maaşı aynı şekilde. Farklı bir örnek bakayım. Bizde değil o Değil. zaman. Farklı bir yönden bakalım. İzmir'de deprem oldu. Bayraklı'da kaç tane bina yıkıldı. Deprem oldu. Devlet anında oraya müdahale etti. Fıstık gibi binalar diktiler. Yani şunu demek istiyorum. Bugün ekonomik kötü olsa idi. Devlet oraya gelip o binaları dikemezdi. Devlet oranın halkını refaha kavuşturamazdı. Çünkü İstanbul'da değerlendirmesi yapmamız 99 deprem oldu. Ecevit çadır kurulamadı. Devlet enkaz altındakilere kesinlikle müdahale edemedi. Şimdi diyecekler ki senin yaşın kaç, sen nereden biliyorsun? Görüyoruz kardeşim, geçmiş var. Okuyoruz Şimdi abi, şöyle bir şey aynen. var. Avrupa'dan yardım geliyor. 1 milyar dolar olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunu alıyorlar memur maaşını ödemeye. Yani ekonomi kötü olsaydı kesinlikle böyle bir şey olmazdı yani. Baktığınız zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmadan önce dedi ki borç alan emir alır. Kendi çıktı. Dedi ki geçen açıklama yaptı. Bir başarı göstererek 560 milyon dolar, euro mu neyse borç aldık diye
bunu başarı olarak halka tanıtma yapıyor. Tamamen şov yapıyor, boş yapıyor. Bana göre de zaten bir proje yani. Deutsche Bankası'ndan 110 milyon dolar para kredisi çekiyor, borç alıyor. Metroları yapacağım diye ama metroları kapattı. Yani Sancaktepe'de metrolara Tevfik Göksu'yu dinlesinler. Kendi İstanbul'da diyor dünyanın hiçbir yerinde olmayan şekilde aynı anda 10 metro yapımı reklamı yapıyor işte. TikTok'ta evet. Şimdi bunun baksınlar. Tevfik Göksu çok güzel şekilde belgeleriyle anlatıyor. Bu metro yapımlarının hepsini AK Parti yaptı ve AK Parti hükümetin yani AK Parti iktidarındayken İstanbul başladı bu metro yapımı. Ve bunlar hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin red oyları olmasına rağmen başladı. Yani çünkü AK Parti çoğunluktaydı mecliste o şekilde başladı. Ama red oy vermesine rağmen o zamanki metro çalışmalarına bugün kendi reklamıymış gibi lanse ediyor. Yani halk bunu görsün. Metroyu ben mesela biniyorum M5 metrosuna, bilen bilir. Orada bilirsiniz ekranlar oluyor. Ekranlarda sürekli 2017'de yapılması durdurulan şu metrosunu yapmaya başladı. Plan proje kimin? Düşünce yapı kimin? Şimdi bunları değerlendirmek lazım. Bir de şimdi ekonomik kriz olayına ben arkadaşımdan birazcık daha farklı bakıyorum. Kriz bence dünyasal olarak bir kriz var. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Çünkü olağanüstü bir şartlar şu an. Pandemi şartları. Bir tık düştü yani yalan Tabii ki yok. de Gerçekten düştü. düştü biraz. Bunu Market inkar fiyatları edemeyiz. tabii ki bunu İnkar edemeyiz onu, hiçbir biraz şekilde inkar edemeyiz. eleştiriler olarak bakmamız lazım. Ama bunu da bir tek devleti de suçlayamayız abi. Şimdi biz insanları görüyoruz. Adam 2 liraya aldığı, üreticiden aldığı şeyi 15 liraya satıyor. El insaf. Bunu biraz değerlendirmek lazım. Ama yani o da- insanlarımız o da artık Şimdi o da devletin hatası. Ben bunu burada eleştiriyorum. Şimdi bugün kontrol AK mekanizması Parti olması lazım. bu ülkede patates soğan 2 sene önce mevzusu oldu. Yani sen kaç senedir iktidardasın. Ne olursa olsun aracın var ne var artık bilemeyiz bunu. Bunu sen bu ülkenin gündemine sokmaman gerekiyor. Yani bu düzeye gelmemesi gerekiyor. Buna illaki müdahale etmen gerekiyordu. Hani şimdi AK Parti'ye oy veriyorum ben. Ben doğruya doğru yanlış demeliyim ki. Eyvallah. Kendimize gelişelim yani. Bu şekilde olmaz çünkü abi. Eleştiriler yap. Sen ne düşünüyorsun? Yani bugün Millet İttifakı herhangi bir aday çıkartırsa oy verir misin? Tabii veririm. Millet İttifakı, Yanlış abi. Karıştı. CHP, HDP ve İYİ Parti. Hayatta vermem yani şu an. Niye vermezsin bir kere ya? Bu kadar basit. Abi yani bir kere insanlarımız lütfen gözlerini açsınlar. Ben tabii ki de zorla hani kimseye oy verme, bağımsız bir ülkeyiz. Her demokrasi var. Ama Allah için bir gözlerini Ben bir açsınlar şey daha ya. söyleyeceğim bundan sonra gidelim. Bugün İzmir kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'ye vermez. Ama İzmir halkına ben buradan sesleniyorum. Aynen, biz Diyor ki kesinlikle sesleniyoruz. AK Parti diyor İzmir'e de hiçbir şey yapma diyor. Şimdi ben sayayım abi bak. Konak İzmir tüneli abi. bir dakika ona gelme abi. İzmir İç Hatlar Terminali var havalimanı tamam mı? Şimdi bu İç Hatlar Terminali abi İstanbul Havalimanı yapılmadan önce Türkiye'nin bir numaralı en büyük İç Hatlar Terminaline sahip yerde. Şimdi ikincisi oldu. İstanbul Havalimanı yapıldı. Bunu AK Parti yaptı İç Hatlar Terminali. Şu an mevcut yeni. Adnan Menderes Havalimanı'ndan bahsetmiyorum bak. Yanlış anlamasınlar. İç Hatlar Terminali'ni yeni halini AK Parti hükümeti yaptı. Türkiye'nin en büyük ikinci İç Hatlar Terminaline sahip yer. Ondan sonra Konak Tüneli. Konak Tüneli'nin önündeki kavşak. Yani Türkiye'nin en büyük İzmir AK köprülü Parti'nin kavşağı. olmamasına rağmen orada icraatlar. Türkiye'nin en büyük köprülü kavşağı bitmedi. Sabuncuebeyli Tüneli. Bitmedi Belkave Tüneli. Bitmedi Gördes Barajı. Bitmedi Bayraklı Şehir Hastanesi yapıyor. İzban da aynı şey. Menderes'i Şehir Hastanesi yapıyor. İzban ne oluyor? İzban'ı Büyükşehir Belediyesi başlıyor. İzban ne? Abi İzban Marmaray gibi düşünün. Ama Marmaray. böyle yaklaşık bir 110 kilometre altından falan. geçmiyor tabii, öyle bir Denizin şey yok. altından geçmiyor ama çok uzun bir Evet bayağı İzmir'in Tramvay. Her bir yerinden ucundan bir başlıyor. ucuna gidebiliyor. Çok güzel bir Metro ulaşım gibi aracı. düşünebilirsiniz ama. Açıldı mı? Tabii Abi çoktandır. yapıldı. Senelerdir var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden başlıyor. Beceremiyor. Ulaştırma Belediye Bakanlığı'ndan o zamanki Binali Yıldırım vardı. Binali Yıldırım'dan yardım alarak bitiriyorlar. Hatta Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu girip beraber Abi açmışlar. İzmirliler buradan belki yorumlarda falan bizi sorgulayacak insanlar da olabilir İzmirlilerimizi. Ben Yeşildere Caddesi'nden bahsedeyim. Yeşildere Caddesi İzmir'in en büyük caddesidir. İzmir'in her yerine gider. Altın Yol, Yeşillik Caddesi oraya bağlıdır yani. Bu caddede şimdi AK Parti hükümetini zamanında Binali Yıldırım aday olmadan önce yaptırdı Konak Tüneli'ni. Tam Konak Tüneli'nin karşısında Atatürk'ün heykeli var. Bilirsiniz o büyük heykeli. Şimdi buradan bile karşılaştırabilirler insanlar. Bir de CHP zihniyetinin Mustafa Kemal Paşa'yı koyduğu zihniyete bakın. O Atatürk heykelinin olduğu yer arkası Gecekondular abi. Ya abi şöyle bir şey var. Gecekondular yani insanların AK yaşamak Parti- istemediği yerler. CHP'liler AK Parti'ye Tamamen Atatürk muhalefet. düşmanı diyemez çünkü az önce bahsettiğimiz Konak Tüneli'nin önündeki Mustafa Kemal Köprülü Kavşağı Türkiye'nin en büyük köprülü kavşağı ve Mustafa Kemal Paşa ismini koydu. Yani baktığımız zaman İzmirliler olsun, İstanbullular olsun şu anki yapıyı, belediyeciliği, ülkenin gidişatını iyi değerlendirerek Siz Z kuşağı mısınız? Biz Z kuşağız. Hepimiz 2001'liyiz biz. İzleyenler diyecek ki Z kuşağı çok olgun. efendim Çok olgun. ya olgun Abi, yaş çünkü görüyoruz TikTok'tan, işte sosyal medyadan, işte bazı gençler geliyor. neydi abi senin? Mert. Mert abi şimdi şöyle bir şey var. AK Partili kardeşlerime de sesleneyim, CHP'li, MHP'li hepsine sesleneyim. Kesinlikle AK Partili veyahut da ben CHP'liyim. AK Partiliyim zihniyetinden bizim kurtulmamız lazım. Çünkü biz Fenerbahçeli demiyoruz. AK Partiliyim demek, CHP'liyim demek takım tutmacılıktan farklı bir şey. Ben AK Parti'ye oy verdim. CHP oy verdim. Veyahut da AK Parti siyasi düşünce Sesen Z kuşağına. Abi İyi bence düşünmesi gerekiyor. birleşmemiz gereken tek nokta ben bununla dertliyim. Yani ümmetiz biz, Müslümanız. Vasfımızın bu olması lazım. Biz Müslümanız. Veyahut da diğerleri
ederiz. Ama Müslümanlığı bizim artık ben Z kuşağını çok üzülüyorum. Kendim bir Z kuşağı üyesi olarak yani o nesilden olarak. Yani araştırmadan, bilmeden, öğrenmeden Allah yok, peygamber yok. Bu vasıflara eriyor. Çünkü Aşağı. eğitimimiz, sistemimiz çok kötü. Mesela eğitim sistemi gerçekten iyi revize edildi ama bana göre sistem de kötü yani baktığınız zaman. Yani Bir de vizyonsuz, bence ben bu kelimenin üstüne çok duruyorum. Vizyonsuz bir nesil yetiştiriyoruz abi biz. Yani şu an benim neslim, arkadaşım Amerika'da garson Yaş kaç? olmak istiyor. Ben o 20 yaşındayım. Sen? Ben de aynı yaştayım. Sen? Ben de 20 Biz yaşındayım. abi, Evet. Yani çok dertlisiniz. Biz çok dertliyiz. Ben çok... Sen de böyle gelsene. Adın ne? Tayyip benim ismim. Tayyip. Evet. Tayyip ben yakında İzmir'e geleceğim. Beraber video çekelim abi. Orada sokak röportajı Ben yapmaya burada geleceğim. okuyorum abi, ben burada okuyorum. Numaramızı al abi. Tamam, alacağım numaranızı. Şimdi bir Ankara'ya gideceğim. Oradan dönüşte hemen ertesi hafta İzmir'deyiz değil mi Halil? Ertesi hafta İzmir'deyiz. Orada görüşelim inşallah. Çay da içelim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Dertli genç görmeyi özlemişiz ya. Ben size alkışlıyorum. Yemin ederim dertli genç görmeyi özlemişiz. Allah dertlerinizi arttırmayı nasip etsin. Bak şunu demiyorum bak. Başınıza dert gelsin demiyorum. Var olan durumları dertlenip daha fazla sorumluluk alabilmeyi inşallah nasip etsin. Kadın diyor ki geçen kız bizim yaşlarımızda İsviçre'de tuvalete bok olmayı tercih ederim diyor. Affedersin şimdi. Yani böyle bir cümle, böyle bir sarf Bok olsun orada zaten. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Vizyonsuzuz ya. Garson olmayı nasıl tercih edersin? Eğer bir ülkede kötü bir gidişat görüyorsan, kötü bir bunu düzeltebilirsin. Mühendis olarak sen kalkın. Aynen öyle. Birey olarak, ben akademisyen olarak, sen mühendis olarak, sen mimar olarak düşüncemizi geliştirmemiz lazım. Neden garson olmak istiyorsun? Neden? Neden kendine büyük adam olacağım. Şunları planlayacağım. Kafamda böyle projelerim var. Ben iyi yerlere geleceğim. Bu sistemi, bu düzeni de işi küçük Abi görmekten 2 yıllık kaynaklı değil. üniversite okuyor Şırnak'ta. Ben diyor meslek sahibi olamadım diyor. Ya 2 yıllık okursan zaten meslek sahibi olacağını pek düşünme yani. Yani kendine bir vizyon, bir hedef, bir hayal belirlemiyor. Çocuğun tek hayali iPhone 11'im olsun. Ya bakın abi şuradan göstereyim. Bu benim kendi telefonum. Ben bunu kendim çalışıp aldım. Ehliyetimi de kendim çalışıp aldım. Aileme hiçbir destekte olmadım. Bunu neden yaptım? Çünkü ben 18'ime geldiğimde ehliyet sahibi olmak istiyordum. Ve gittim yaptım. Ya bizim arkadaşlarımızı ben görüyorum. Ya ben niye bu fakirim? Niye böyleyim? Niye şöyleyim? Biz burslarla geçiniyoruz abi. Üçümüz de üniversite okuyoruz. Bursumuzla geçiniyoruz. Arkadaşlarım İstanbul'a geldiler. Kendi burslarıyla beni ziyarete. Burada beraber geziyoruz ki. kesinlikle uçak biletine anca yeter ama şöyle gelmeden önce planımızı programımızı yaptık. Ona göre ayağımızı yorgana görevimizi uzattık. Birikim yaparak geldik. 3 ay önceden aldık yani. Ona göre plan program çektik. Tamam daha güzel şartlar olsun isteriz tabii ki. Herkes ister. Kendi çapında haklı. Adam Yani- Amerika'da diyor ki işte adam 1000 euroya 1000 dolar araba alıyor. Ben alamıyorum burada gibi. Ya kardeşim orada da suyu 1 euroya alıyor, 1 dolara alıyor. 10 liraya mı alıyorsun o zaman yani? Tamam gerçekten pahalılık var. Bunları inkar edemeyiz. Belli başlı sıkıntılar var. Bunları görmezden gelmek zaten mümkün değil yani. Özel okul parası para ödüyor Türkiye'deki yani. Almanya'da okul ücretsiz değil yani. Türkiye'deki gibi baktığınız zaman. Yani. Amerika'da ambulans çağırmak bilmem kaç dolarmış yani. Onlar mesela görürsünüz belki Instagram'da falan denk geliyorsunuzdur. Böyle işte Amerika'da şu güzel bu güzel. Niye bahsetmiyorsun Amerika'nın sağlık sisteminin kötü olduğundan? Bir insanın orada ayağının kırıldığında Şimdi işte AK Parti bir sağlık sistemini yaptı. Ya kardeşim bir sağlık sistemini yaptı diyerek bu sağlık sisteminin bu hale gelmesini basitleştirmek çok kötü bir şey. Bu sağlık sistemi nerelerden nerelere gelmiş bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? hiç mi görmemişler Abi- yani? Hiç izlememişler mi? Amerika'da 1500 dolar ambulans parası ödüyorsun. Yani yürüyemeyecek durumdaysan anca o zaman çağır diyorlar yani. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet şöyle kapatalım yayını hep birlikte. Sevgili izleyenler bu programda gençlerle birlikteydik. Yaş ortalaması 20 ve Z kuşağı, Vav kuşağı artık Asım'ın nesli nasıl sesleniyorsanız seslenin ama gençler gençler burada. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanalımızı takip edip videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bildirim zilleri de açmayı unutmayalım. Yarın bir sonraki programda görüşmek üzere. Her güne bir program yetiştirmeye çalışıyoruz. Sizler de gerekli desteği verin inşallah diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.